Şimdi bu cihaz 6000 MB saniyede okuma yazma hızlarını verebiliyor mu? Hadi bunu bir test edelim öncelikle. Ve gördüğünüz üzere testimizi yaptıktan sonra benim cihazım sadece 3000 MB saniyede okuma hızı verebildi. Ama cihaz 6000 demişti. Bu cihaz 6000 MB saniyede okuma yazma hızı vermiyor değil. Almak için bazı detayların olması gerekiyor. Onu beraber inceleyelim. Evet, yine bir tane SSD kutusu ile karşınızdayım. Bu elimde gördüğünüz arkadaş saniyede 6000 MB okuma hızına sahip olduğunu söylüyor ve şu an bilgisayarımda denediğim gibi ben bu hızlara ulaşamadım. Peki neden bu hızlara ulaşamadım? Bu tarz SSD kutularını alırken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar var ve bu noktaları atladığınızda sonra elinize aldığınızda ben bu hızlara ulaşamıyorum diyebilirsiniz. Şimdi bu dikkat etmemiz gereken şeyleri bu kutuyla beraber inceleyelim. Şu an elimde görmüş olduğunuz bu arkadaş Orico'nun Thunderbolt 80G Enclosure arkadaşlar. Bu normal model olarak X50 Pro olarak geçiyor. Normalde bunun X50'si de var. İşte arasında değişik okuma yazma hızları olabilir veya işte kablo aktarım hızları olabilir. Bu tarz farklılıklar görebilirsiniz. Peki şimdi bu arkadaşı yavaş yavaş bir açmaya başlayalım ve bu sırada da beraber bir sohbet edelim. Şimdi bu tarz enclosure'ları alırken arkadaşlar bunlarda nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Öncelikle bu tarz bir cihazı aldığınızda bilgisayarınızın özelliklerine dikkat etmeniz gerekiyor. İşte sizin bilgisayarınızın portlarının, girişlerinin ne tarz bir port olduğunu, mesela bunun üzerinde 80 gigabit'e erişen bir hız olduğunu, yani aktarım hızı olduğunu söylüyor. Şimdi bunu çalıştırabilmeniz için bilgisayarınızın portunun da buna uyumlu olması gerekiyor. Yani mesela Thunderbolt 5'i desteklemesi gerekiyor ki bu hızlara erişebilirsiniz. Mesela benim şu an elimde bulunan Mac Mini'm Thunderbolt 4'ü desteklediği için ben bu cihazda bu hızlara ulaşamayacağım büyük ihtimalle. Bunu hep beraber deneyip göreceğiz. Şimdi içerisinden kitapçı çıkıyor arkadaşlar. Kitapçının dışında nelerimiz var içerisinde? Bir tane şu şekilde termal pedimiz var. Peki bu termal ped bizim ne işimize yarayacak? Bunu SSD'mize, içerisine takacağımız SSD'nin üzerine veya bu kapağın üzerine, genelde SSD'nin üzerine takmanız daha iyi olur. SSD'nin üzerine taktığınızda bu ısı yalıtımını biraz daha dağıttığı için cihazınızın ve SSD'nizin daha soğuk kalmasını sağlayacaktır. Bu termal pedi de bu şekilde kullanıyoruz ve içerisinde bir tane her iki ucu da Type-C girişli olan 80 gigabitlik bir tane kablomuz çıkıyor içerisinden. Şimdi bu kabloyla buna uyumlu bir cihaza, bir bilgisayara bu cihazı bağladığınızda bunun okuma hızının 6000 MB saniyede olması bekleniyor ve bu hıza gerçekten bu cihaz ulaşabiliyor arkadaşlar. Bunun denemesi, testleri yapılmış zaten daha önceden. Ama şimdi biz bunu, benim mesela Mac Mini'm var. Pro model değil, normal model elimde var ve bu modelle bakalım biz hangi hızlara ulaşabileceğiz. Çünkü üzerinde Thunderbolt 4'ü desteklediği için benim Mac Mini'm, bakalım hızımız ne olacak. İçerisinden şu şekilde bir tane tornavida çıkıyor. Şu vidayı söktüğünüzde içerisine SSD'nizi takabileceksiniz. Bu şekilde buraya bir SSD takmanız gerekecek. Benim elimde bir tane SSD var. Şimdi bir cihaz aldığınızda sizin SSD'nizin de bu cihaza uyumlu olması gerekiyor. SSD'lerin farklı modelleri, farklı okuma yazma hızları olan SSD'ler mevcut ve bu modellerin de sizin cihazınıza uyumlu olması gerekiyor. Eğer uyumlu değilse yine beklediğiniz hızları falan alamayacaksınız bu cihazdan. Şimdi öncelikle bir cihazımızı sizlere tanıtalım. Şimdi arkadaşlar ben bu tarz bir tane SSD alıp bu tarz enclosure'ları kullanmayı seviyorum ve bu şekilde kullanıyorum. Zaten şu an bilgisayarımda çalışan bir tane SSD'm var ve o SSD'm de başka bir markanın enclosure'una bağlı. Şimdi bu markada Orico arkadaşlar. Bu Orico markasının bu SSD kutusunu elinize aldığınızda güzel bir hissiyat veriyor. Böyle metalden oluşmuş. Zaten şu hissiyatı, şu sesi falan duyabiliyorsunuz. Mesela şöyle mikrofona yaklaştırayım. Metal bir yapıya sahip üzeri ve şu üstündeki oluşturdukları desen de çok harika görünüyor. İlk elinize aldığınızda kaliteli hissettiriyor. Hafif ama ucuz hissettirmiyor. Masaya koyduğunuzda da premium bir ürün hissi veriyor. Şu şekilde masanıza bıraktığınızda ürün çok şık bir şekilde masanızda vesaire takacağınız yerde durduğunda çok şık bir görüntüsü var. Boyutu da çok büyük bir boyut değil. Şu şekilde SSD'miz de küçük olduğu için mesela şu
şekilde telefonumdan çok daha küçük bir boyutta, bunu çantanıza falan atıp taşıyabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz yere götürebilirsiniz. Çok rahat bir taşıması da var. Özellikle dışarıda çalışan biriyseniz, işte işiniz gereği sürekli yanınızda depolama falan barındırmanız gerekiyorsa çok rahat bir şekilde bunu yanınızda taşıyabilirsiniz. Kurulumuna gelecek olursak arkadaşlar, dediğim gibi bu şekilde açıyoruz bu cihazı ve açtıktan sonra içerisine SSD'mizi takıyoruz. Termal pedimizi de yerleştirdikten sonra cihazımızı tekrardan kapatıyoruz. Kabloyu bilgisayarımıza taktığımızda cihaz otomatik bir şekilde çalışacaktır. Ekstra bir kurulum yapmanıza gerek yok. Şimdi gelelim en önemli kısımlarından birine. Kutusunun üzerinde işte onların da söylediği gibi bize saniyede 6000 MB okuma hızına ulaştığını söylüyor. Peki bunu biz bir bilgisayarımızda şu an test edelim ve beraber hangi hıza ulaşabileceğini görelim. Evet, şu an bilgisayarımızı açtık, cihazımızı taktık ve Disk Speed Test ile cihazımızı seçiyoruz ve burada hız testini yapacağız beraber. Start diyerek hız testimizi şu an başlattım arkadaşlar ve ilk önce yazma hızımı 3027 MB saniyede aldım. Okuma hızımı da 3054 MB saniyede aldım ve gördüğünüz gibi bu 3000 civarlarında bu şekilde dolaşıyor. Yani okuma yazma hızlarını 3000 MB saniyede almış oldum. Peki neden bu şekilde aldım ben bu okuma yazma hızlarını? Başta da söylediğim gibi cihazınız çok önemli arkadaşlar. Bu size evet 6000 MB saniyede okuma hızı sunabiliyor. Lakin buna cihazınız, bilgisayarınız, SSD'niz vesaire uyumlu değilse bu hızı bu şekilde alamazsınız arkadaşlar. Ben Mac Mini M4'te kullandım, normal base modelde ve bu base modelde Thunderbolt 4 desteklediği için Thunderbolt 4'e taktım bu cihazı ve sadece okuma yazma hızımı 3000 MB saniyede aldım. Peki bu hız kötü mü? Hayır. Çok güzel bir hız. Mesela şu an piyasada bulunan SSD'lerin veya hard disklerin çoğunun ulaşamadığı bir hız bu arkadaşlar ve bu hızda dosya aktarımlarınızı çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz ve edit programlarını vesaire bununla çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz ki zaten keza aynı şekilde diğer markayı kullanıyorum ben ve o markada da aynı okuma yazma hızlarını alıyorum. İçerisindeki SSD'imle beraber 2800 ve 3000 civarı okuma yazma hızlarını alıyorum ve çok rahat bir şekilde dediğim gibi edit programlarını After Effects'ten tut Premiere'ine kadar bütün edit programlarını rahat bir şekilde SSD'imden kullanabiliyorum. İçerisine dosyalarımı çok hızlı bir şekilde aktarabiliyorum. Aynı şekilde bu cihazla da bu işleri çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Bir iki tane video inceledim YouTube'da bu şekilde ve onlar 6000 MB saniyede okuma yazma hızlarını alabilmişlerdi. Destekleyen cihazları kullandıklarında. Dediğim gibi bunun için bilgisayarınızın portlarının da desteklemesi gerekiyor. Alacağınız SSD'lerin de hakeza buna uygun olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu cihazımız sessiz bir şekilde çalışıyor. İçerisinde bir fanımız yok ama kasa bu soğutmayı metal gövdeye sahip olduğu için bu soğutmayı kendi sağladığı için ısınmayı engelliyor. Peki bu soğutma sistemi nasıl çalışıyor? Oriko'nun verdiği bilgilere göre birkaç katmanlı termal sistem kullanılıyor. Yani burada metal kasa SSD'deki ısıyı emiyor ve dış yüzeye bu ısıyı yayıyor arkadaşlar. Bu yüzden cihaz çalışırken eline sıcak gelebilir. Bu gayet normal. Yani bu kötü bir şey değil. Kutu sıcaksa çoğu zaman SSD içeride serinletiliyordur. Yani içeride SSD serinletme çalışması olduğu için kutunun sıcak olması gayet normal. SSD ile kasa arasında termal bir ped olur. Bu termal ped ısıyı SSD'den kasaya taşır. Yani SSD'nin üzerinde oluşan ısıyı termal ped sayesinde dışarı aktarıyorsunuz. Şimdi bu cihazda fan olmadığı için burada bazı avantajlarınız var. Mesela fan sesi duymazsınız. İçerisine toz falan çekmez. İşte bozulacak bir tane fanı olmaz ama burada dezavantajlarımızdan biri uzun ağır bir yükte çalıştığınızda aktif bir fan kadar güçlü soğutamaz bu cihazı. Şimdi bu SSD kutularında mesela çok ısındı diyelim. Peki o zaman ne olacak? İşte atıyorum belli bir sıcaklığın üzerine çıktı. Burada da SSD'nizin okuma veya yazma hızları aşağı doğru çekiliyor. Yani atıyorum 6000 MB saniyede okuma hızı alıyorsan işte atıyorum 3000'e düşecektir bu. Neden? Çünkü cihazınız fazla ısınmıştır ve bu ısıyı kontrol edebilmesi için cihaza zarar gelmemesi veya SSD'ye zarar gelmemesi için okuma yazma hızlarını düşürüyor ve ısıyı da bu şekilde kontrol etmiş oluyor. Şimdi bu cihazı atıyorum benim senaryomda kullandığınızda bir tane Mac Mini M4
i4 base modelle veya işte bir Windows cihaz olur. İşte bu senaryoda bu cihazı kullandığınızda sizin bazı avantajlarınız var burada. Mesela 3000 MB saniyede bir aktarım hızı olacağı için daha az ısınacaktır SSD'niz ve daha stabil bir kullanım olacaktır. Şimdi mesela bu cihaz hiç ısınmıyor mu? Tabii ki de ısınıyor arkadaşlar ama bu ısıyı kontrollü bir şekilde yayabiliyor. Daha doğrusu kontrol edebiliyor kendi içerisinde ve bu ısı da sizi fazla zorlamamış oluyor. Arkadaşlar şimdi bu ürünü ben daha belli bir süre deneyeceğim ve sizlere daha detaylı bir şekilde işte ne kadar zorlandığında, ne kadar ısındığını falan bunu belli bir süre kullandıktan sonra bunun detaylarını sizlerle paylaşacağım. Mesela yorumlar kısmına işte ısındı mı, ne kadar ısındı vesaire tarzı yorumlar yazabilirsiniz. Ben bu deneyimlerime sizlere yorumlar kısmında cevap olarak geri döneceğim veya işte YouTube'da gönderiler kısmına da cevap olarak yazabilirim. Yorumlar kısmına da bekliyorum. Orada beraber konuşuruz. Sormak istediğiniz sorular falan varsa onları da yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Yorumlarınızı da elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Bilgim dahilinde tabii ki de. Dediğim gibi benim kullanım senaryom bu şekildeydi. Sizin kullanım senaryolarınız vesaire farklı olabilir. Bu cihazı da incelemek için sizlere açıklama kısmında bir tane link bırakacağım ve bu link üzerinden bu cihazı inceleyebilirsiniz. Bir tane indirim kodumuz da var. Lakin bu indirim kodu Türkiye için geçerli değil maalesef. İtalya'da yaşayanlarınız falan varsa veya işte bu videomu İtalya'dan yabancı dilde vesaire izleyen varsa bu kodu kullanabilir. İtalya için geçerli bir kodumuz var 30 Mayıs'a kadar. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Bu tarz incelemeler yapıyorum. Bugün Orico'nun bu SSD kutusunu incelemiş olduk. Bu tarz incelemelerin devamı için videomu beğenip kanalıma da abone olabilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.